Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle yazın böyle trend olacak örgü halhal yapımıyla geldim. Gördüğünüz gibi hem pul hem boncuk kullanarak ördüm bu halhal. Çok şık ve çok da basit yine. Yapımı şöyle salladığınızda pulları kendiliğinden düzeliyor. Uçlarına takarken şöyle çok sıkmadan öreceğiz bu halhalımızı. Hemen şöyle bir rengi daha var. Koyu bir renge yine ince boncuklarla küçük boyutunu büyütebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Ben elimdeki malzemeleri değerlendirerek yaptım. Bakın gördüğünüz gibi koyu renge yine krem tonlarında pul ve yine aynı tona yakın boncuk kullanarak ördüm. Şimdi malzeme bilgisine geçeceğim. Malzeme bilgimi şöyle vermek istiyorum. Halhallarımızı şöyle arka plana koyalım. Çok şık, çok güzel. Modeli de örmesi de çok zevkli. Kullandığım ip Alize Diva arkadaşlar. İnce bir yapısı olduğu için daha güzel, daha naif, kibar oluyor hal yapımında ama koton iplerle de örebilirsiniz. Elinizde olan koton iplerle yine pul ve öncelikle tabii ki boncuk dizerek ipime başladım. Bunu merak edenler için de şöyle boncuğunuzun ve pulunuzun geçeceği bir incelikte bir iğneye ipimi geçirip bu şekilde iğne yardımıyla ipime dizdim. Kaç adet burada benim ördüğüm ölçüde halhal, yani gayet yetişkin boy bir halhal oldu bu. Bu ölçüde halhala kaç adet boncuk dizdiğimi şimdi birlikte söyleyeceğim. 14 adet siyah boncuk dizdim. 13 adet de pul dizdim arkadaşlar. Başlangıçta da yine başlarken dizmeye siyah boncukla, son boncuğumu da yine boncukla tamamladım. Boncuk bu şekilde tam denk gelecektir. Hem başlarken ilk boncuk dizmeyle yine sonuna boncukla bitirdim. 14 tane küçük boncuğumuz, 13 tane de pul, böyle bir boncuk bir pul dizerek ipime başladım. Tığımda 1,50 milim bir tığla öreceğim. Yine ipimin kalınlığına uygun, benim elimin rahat ettiği bir tığ. Siz de elinize rahat gelen, yani bir tık ince veya kalın tığla da örebilirsiniz. Hemen başlamak istiyorum. Şöyle öncelikle 6 adet zincir çekerek başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Şurada ipimi tekrar geriye alacağım. 4, 5, 6. İlk çektiğim zincir içerisine kapatıyorum. Burada bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. İlk boncuğumuzu koyuyoruz. Şöyle kapattım boncuğumu. Hiç zincir çekmeden direkt şu tam dip kısmına ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4. 4 tane ikili trabzan yaptım. Çektiğim 3 zincir dışında. Hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi pulumu alıyorum. Zaten ipe dizdiğinizde sırasıyla elinize gelecektir. Şöyle pulu da yine kapatırken çok sıkmayalım arkadaşlar. Yani şu kapatma işleminde biraz gevşek olabilir. Çünkü halhal olduğu için pullar şöyle şıkır şıkır sallansın. Rahat böyle hareket edecek mesafesi olsun. Şu şekilde pulumuzun çok sıkmadan yapalım. Hemen kapatarak geriye çevirdim örgümün ters tarafını. Şöyle ilk trabzan tepesine, bir alt sırada yaptığım ilk trabzan tepesine yine hiç zincir çekmeden 1, 2, 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çektim. Sıra yine boncuğumuzda. Zaten boncuk tarafına denk geldi. Bakın burada boncuk diziyoruz, bu tarafta pul diziyoruz.
Yine kapattım. Çok sıkmadan hemen yine geri çevirdim örgümü. Bakın burada ördüğüm yönde boncuğumu kapattıktan sonra hiç zincir çekmiyorum. Geriye çeviriyorum örgümü ve alt sırada olan şu 4 trabzanın ilkine tam tepesine yine batarak aynı noktaya 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hal hal modelimiz bu şekilde sürekli tekrar edecek. 4. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Yine pulumu alacağım. Yine kapattım. Çok sıkı bir şekilde kapatmıyoruz. Geriye çevirdim. Hemen şu alt sıradaki 4 trabzanımızın hemen ilkine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Siz siyah pulda pul boyutlarınız da tamamen sizin zevkinize kalmış. Büyük boyda pullar da koyabilirsiniz. Yuvarlak pullar, farklı aksesuarlar çok şık durur. Örnek veriyorum, deniz kabuğu, şöyle küçük küçük deniz kabuğu aksesuarları var, ya da gümüş, çelik aksesuarlar da var. Değişik değişik, yani hep pul olmasına gerek yok. Buraya yıldız, buraya şarm dediğimiz satılıyor zaten. O şekilde de takabilirsiniz. Çok şık olacaktır bu hal hal modelinde. Hemen şimdi 4 trabzanımızı yaptık. Tekrar 3 zincir çektim. Yine boncuğumuzu yerleştireceğiz. Burada yine kapattım ve geriye çevirdim. Zincir çekmeden hemen ilk trabzan tepesine 2, 3, 4 tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Bakın pul olan kısmında pul koyuyoruz. Ben buna ütü de yaptım tabii ki de. Üzerine yine bir tülbent, ince bir örtü sererek daha güzel oluyor. Ütü muhakkak olması gerekiyor. Yine pulumu taktıktan sonra geriye çevirdim. Hemen ilk trabzan tepesine yine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3, 4, 1, 2, 3 zincir çektim. Yine boncuk koyma işlemi yapıyoruz. Burada boncuğumu koyup kapattım ve geriye çevirdim yine örgümü. Hemen ilk trabzan tepesine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 ve 4. 3 zincir çektim. Yine kapatıyorum. Bakın, çok sıkmadan geriye çevirdim. 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Sırada boncuğumuz var. Bu hep böyle ilerleyecek. Geriye çevirdim. 1, 2, 3 ve 4. 3 zincir çektim. Modelimiz böyle tekrarlayacak ta ki 14 boncuk 13 pul dizimi bitene kadar. En son boncuk dizerek tamamlayacağız arkadaşlar. İpimizdeki tüm boncukları dizdiğimiz boncuk ve pulları örelim aynı bu şekilde. Sonrasında üst kısmına geçeceğiz ve halımızın son aşamalarına gelmiş olacağız. Evet arkadaşlar, sonuna kadar geldim. Bakın, son boncuğumu takacağım şimdi. 14. boncuğumuz, 13 tane pul taktık, 4 trabzan yaptık. Yine her zaman yaptığımız işlemi yapacağız. 3 zincir çekerek son boncuğu sabitledim. Geriye çevirdim. Yine aynı alt trabzanın, yani ilk trabzan tepesine yine 4 tane ikili trabzan yapacağım. 2, 3, 4.
ve 1 2 3 4 5 zincir çekerek yine çevirdim örgümü. Bakın şu yine aynı dip kısmına kapatıyorum burayı. Buraya inci dikeceğiz. Hani ilk başta 6 zincirli bir ilik açmıştık. Burada da incimizi dikeceğimiz kısım olacak. Hemen sıradaki trabzanlara yine kaydırma ilmeğiyle geçiş yaparak boncuğumuza ulaşacağız. Bu boncuğumuzun yan kısmına geldim sık iğne ile. 1 2 3 zincir çektim. Diğer tarafına boncuğumuzun bakın şu boş göstereceğim şu kısmı batıyoruz. Yine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen karşıdaki boncuğumuzun sıradaki boncuğumuza kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Boncuğumuzun diğer tarafına yine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir köprü oluşturuyoruz. Yani üzerini örerek buranın daha düz olmasını sağlıyoruz. 1 2 3 zincir. Hemen boncuğumuzun diğer tarafının bu iç noktasına batarak sık iğne ile kapattık. 1 2 3 zincir. Sıradaki boncuğumuza şu kenardaki boşluklara kapatıyoruz. 1 2 3 zincir. Boncuğumuzu ortaya alıyoruz. Hemen yandan sık iğne ile kapatıyoruz. 1 2 3 sürekli sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. 3 zincir dediğim gibi siz büyük boncuklarla da çok şık durur. Çok farklı boncuk pul kullanarak şahane halhallar elde edebilirsiniz. Bakın çok güzel. İsterseniz dilerseniz boncuğunuzu siyah, pulunuzu siyah, büyük pullarda kullanabilirsiniz. Taş boncuklar, dediğim gibi farklı aksesuarlar gayet bu örgü modelinde, bu örgü halhal modelinde çok şık duracaktır her biri. Sonuna kadar bunu böyle devam ettirelim. Bakın zaten ördükçe de örgümüz düzeliyor. Sadece bu siyah boncuk kısımlarının üzerine örerek bu şekilde sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sonuncusunu da yapıyoruz. Buradaki ilk trabzan tepesine geldim. 2 sık iğne ile tam şu dibine kaydırma yaparak halhalımızı tamamladık. Şimdi ben burada bunu kesmeden arkadaşlar ipimi biraz uzun bırakacağım ki ipimde boncuğum halhalım var. Birkaç tane fazladan geçiriyorum garanti olsun diye, ne olur ne olmaz tekrar video sırasında takma işlemiyle uğraşmamak için. Yani verdiğim sayılarda siz boncuk ve net sayılardır. Hani kafa karışıklığı olmasın. İpte hala bize dediğiniz sayılardan daha fazla var. Ben fazladan 3-4 tane daha fazladan boncuk geçiriyorum. Pul ve boncuk. Şimdi ipimi kesmeden biraz pay bıraktım. İğneye takacağım. Boncuğumuzu da oraya dikerek ekstradan kalabalık ip kalabalığı olmasın. Düz tarafımız bizim neresiydi? Şu kısım örgümüzün düz taraf oluyor. Düz tarafına doğru incimizi dikeceğiz. Şöyle getiriyorum iğneyle, şu başlangıçta yapmıştık ya 6 zincirle, bakın bu boşluk. Tam bu ortaya bir tane boncuk dikeceğim. Hemen şöyle boncuğumu iğneden geçirip karşılıklı tam şu kısma doğru getiriyorum. Burada bir tane düğme görevi yapsın. Şu ipimi arkadan temizleyeceğim en son arkadaşlar.
düğme görevi yapsın diye buraya sabitliyorum. İyice arkadan da sıktıralım. İpimize de düğüm atıp burayı kapatacağım. Şurayı boşluk vardı. Orayı da iğne yardımıyla kapatacağım. İyice sağlam olsun diye. Hemen şurada bir yerde düğüm atarak ipimi kesiyorum. Bu şekilde halhalımızı tamamlamış olduk. Kapatması da 6 zincirle ilk başta oluşturduğumuz, biraz boncuğunu büyük ben tuttum ki bir öncekinde biraz küçüktü. Bu siyah boncuğum, büyük olmasında fayda var. Açılması da kolay olmaz. Bakın bu şekilde kapattık halhalımızın kenarlarını. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi halhalımızı tamamladık. Ütülü hali daha şık. Üzerine dediğim gibi kesinlikle ütü yaparak halhalınızı tamamlayın. Bu daha küçük bir boncuk olduğu için kapatması daha kolay ama çıkması da kolay olabilir. O yüzden daha büyük bir boncukla dikerek sabitledim ben. Bugünlük de bir videonun daha sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.